Güneş ve etrafında dolanan gezegenler, uydular. Asteroid ve Kuiper kuşağı. Kuyruklu yıldızlar, cüce gezegenler. Hepsi bir bütün halinde Samanyolu Gökadası içindeki Güneş sistemimizi oluşturuyor. Bu sistem içinde tek başına evrimini sürdüren Güneş ise bizim yaşam kaynağımız. Peki ya Güneş tek başına olmasaydı? Bu videomuzda Güneş yerine gökyüzünde 2 yıldız görseydik, dünyada yine de yaşam var olur muydu? Eğer yaşam oluşsaydı neler değişirdi? Bunları konuşacağız. Bu arada eğer video ilginizi çektiyse beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi sizinle Star Wars dünyasına doğru ufak bir gezintiye çıkalım. Luke Skywalker'ın yaşadığı ve 2 yıldıza sahip kurgusal Tatooine gezegenindeyiz. Gezegenin yıldızları güneş benzeri ikili bir sistem olan Tatoo 1 ve Tatoo 2. Bu yıldızların etrafında dolanan 3 gezegen var. Ama yaşadıkları dünya olan Tatooine, kurak iklime sahip bir çöl gezegeni. Aniden bastıran kum fırtınalarıyla ünlü bu gezegenin yalnızca %1'i sularla kaplı. Yani çorak bir arazi. İki yıldız da Güneş'e benzer olmasına rağmen bu gezegenin sıcaktan kavrulmasının nedeni izlediği yörünge. Burada karşımıza yaşanabilir bölge adı verilen bir kavram çıkıyor. Bu kavramla birlikte Star Wars evreninden çıkıp kendi dünyamıza geri dönüyoruz. Bir veya daha fazla yıldızın yörüngesinde dolanan bir gezegenin yüzeyinde sıvı su barındırmasını sağlayacak yörüngeye yaşanabilir bölge adı veriliyor. Goldilocks bölgesi diye de duyabiliriz. Güneş sisteminde bu mesafe yaklaşık 120 milyon kilometreden 250 milyon kilometreye kadar uzanıyor. Venüs ve Mars bu bölgenin sınırlarında. Güneş sisteminin 2 güneşi olsaydı dünya yaşanabilir bölge içinde kalır ve hayat başlayabilir miydi? O zaman gelin böyle bir dünyada nasıl yaşam olabilir birlikte hayal edelim. Öncelikle bu ikili sisteme olan mesafemizin Güneş'e olan uzaklığımızla aynı olduğunu varsayalım. 150 milyon kilometre. Şimdi bu iki yıldızın özelliklerini ele alabiliriz. Dünyada yaşam olabilmesi için her iki yıldız da Güneş'in yarısı kadar ışınım gücüne sahip olmalı. Işınım gücü en basit tanımıyla yıldızın tüm yüzeyinden yayılan toplam enerji. Yıldızların ışınım gücü sıcaklık ve yarıçaplarıyla orantılı. Işınım gücü aynı olan iki yıldız bize farklı uzaklıkta olursa, uzaktaki yıldız bize daha sönük görünür, yani görünen parlaklığı farklı olur. Bu iki yıldızın her biri Güneş parlaklığında olursa gezegenimiz yaşamın devam edemeyeceği kadar ısınır. Yine aynı mesafedeyiz. Yıldızlar yarı parlaklığında tıpkı Güneş'i 2 eşit parçaya bölmüşüz gibi. Ama yaşamın devam etmesi için hala çok önemli bir parametre var. İki yıldız arasındaki uzaklık. Yapılan hesaplamalar sonucunda bu sistemdeki iki yıldız arasındaki mesafenin 15 milyon kilometreden az olması gerekiyor. Böylece Güneş sisteminde bulunan 8 gezegen yörüngesinde sapmadan dolanabilir. Birbirlerine 15 milyon kilometreden daha yakın olsalardı ne olurdu? Örneğin tam yarı mesafede 7,5 milyon kilometrede olsunlar. Her iki yıldızın bu mesafede birbirleri etrafında dolanması yaklaşık 20 gün sürerdi ve birbirlerini 10 günde bir örterlerdi. Bu koşullarda dünyadaki yaşam gayet güzel gidiyor. Fakat işleri biraz daha karıştırırsak ne olur? Varsayımlara girmeden özellikle belirtelim. Gezegenin yörüngeleri ve yıldızlara ait fiziksel parametreler öyle çok sayıda değişken içeriyor ki küçük bir değişimin sonucu oldukça büyük olabilir. Bu tür hesaplamalar genellikle üniversitelerin veya uzay ajanslarının süper bilgisayarları tarafından yapılıyor. Ortaya çıkan değerler kamuoyu ile paylaşılıyor. Biz ise bu videoda daha genel bazı varsayımlarda bulunuyoruz. Daha karışık sistemlerde büyük ölçüde yaşam olasılığının düşeceğini söyleyebiliriz. Son dönemlerde yayınlanan 3 cisim problemiyle ilgili olan bir dizi tam olarak bu konudan bahsediyor. Böyle sistemlerde milyonlarca yıl boyunca hiçbir mevsim kararlı devam edemiyor. Gündüz süresi ve sıcaklığı gibi en hayati değerler sürekli değişkenlik gösteriyor. Buna rağmen yaşam formları öyle ya da böyle hayatta kalmayı başarıyor. Muhtemelen bizim için de böyle olurdu. Biz kendi sistemimiz için varsayımlarda bulunurken diğer yandan gerçekten var olan öte gezegenler keşfedilmeye devam ediyor. Gezegen keşiflerinde kullanılan teknoloji ve yöntemler Jüpiter ve Neptün gibi gaz devlerini daha kolay tespit edebilir. Dolayısıyla sanki bu tür gezegenlerin evrende daha çok olduğu düşünülüyor ama bunu henüz bilmiyoruz. Evrenimizde kayalık gezegenler de bol miktarda var olmalı. İşte bunlardan birkaçı.
Kepler 16b, çift yıldız sistemi etrafında dolandığı tespit edilen ilk öte gezegen. Şimdi emekliye ayrılmış olan Kepler Uzay Teleskobu 2011 yılında bu gezegeni keşfettiğinde Star Wars'taki Tatooine gezegenine çok benzer olduğu anlaşıldı. Mararla barba, mererle berbe, mırırlı bırbı, mirirli birbi. Kepler 16b yıldızlarına Dünya-Güneş uzaklığından %30 daha yakın. 228 günde bir yörüngesini tamamlayan bir gaz devi. Yani bilinen yaşam olasılığı pek yok. Diğer yandan yıldızları öyle sönük ki yüzeyi dondurucu derecede soğuk. Bu gezegenin yerinde Dünya olsaydı hava sıcaklığı -73 santigrat derece olurdu ve tüm su donardı. Dolayısıyla yaşam mümkün olmazdı. İkili bir yıldızın etrafında birden fazla gezegen bulunan ilk sistem ise Kepler 47. Bu yıldız sistemi yaklaşık 5000 ışık yılı uzaklıkta Kuğu takım yıldızı yönünde bulunuyor. Yıldızlardan biri Güneşimize çok benziyor. Diğeri ise onun yaklaşık 1/3 kadar ve 175 kat daha sönük. Kepler 47 bizleri ikili yıldızların da tıpkı tek yıldızlarda olduğu gibi birbirine yakın gezegen sistemlerine sahip olabileceğini gösteriyor. İyi ki varsın Kepler. Şimdilik böyle bir sistemin etrafında yaşamın mümkün olabileceği karasal bir gezegen keşfedilmedi ama bu an meselesi. Bu arada bugüne kadar keşfedilen onaylanmış öte gezegen sayısı 5612. Bize ideal uzaklıkta bulunan ve ideal miktarda enerji üreten iki yıldıza devam edelim. Eğer bu yıldızlar varsaydığımız gibi değil de birbirine çok daha uzak mesafede olursa ne olur? Böyle bir durum işleri gerçekten zora sokuyor. Çünkü mesafe arttığında kütle merkezinin konumunda ve bizim ona uzaklığımızda ciddi değişimler oluyor. Dolayısıyla çift yıldız sistemi olsa bile gezegenimiz bir yıldızın etrafında dolanmayı tercih edecektir. Ama hangisini? İşin bu noktası bir başka bilinmezi beraberinde getiriyor. Ne kadar dengeli ve ideal olursa olsun iki yıldızın tam ortasına girmek istemezsiniz. Ama bir yıldızın etrafında dolanırken bu durum kaçınılmaz olacak. Daha da kötüsü gezegenin yörüngesi üzerinde geldiği bu konum aynı zamanda iki yıldızın kütle merkezine de tehlikeli biçimde yaklaştığı bir konum oluyor. Kısacası kütle çekiminde meydana gelebilecek bir dengesizlik gezegeni yörüngesinden çıkararak diğer yıldızın etrafında bir yörüngeye oturmasına neden olabilir. Bir yıldızın yörüngesinden diğerine zıplayıp duran bir gezegen nihayet isyan ederek her iki yıldızın yörüngesinden de fırlayıp uzayın sessiz karanlığına karışabilir. Gökadamızda bu şekilde başıboş dolaşan pek çok gezegen olduğu biliniyor. Unutmayın ki yaşam, kararlılık ve dengeyle mümkün. Yörüngesi değişmese de böyle bir gezegende yaşam biraz zor olur. İki yıldızın ortasına denk gelen yörünge döneminde hiç gece karanlığı yaşanmaz ya da hava çok az kararır. Gezegen kendi ekseni etrafında dönerken gece olması beklenen yerde diğer yıldızın ışığını almaya başlar. Yani gün batımını izlerken tam arkanızı dönüp gün doğumunu izleyebilirsiniz. Bir saniye, bu iş de fena olmaz. Bu olay tıpkı yılbaşı gibi senede bir kez gerçekleşecek bir olay olur. Birbirine tam zıt konumlarda bulunan iki güneş. Muhtemelen büyük kutlamalar, törenler, hatta ritüeller yapılır. Tarih sayfalarına baktığımızda binlerce yıl önce nasıl ki güneş ve ay birer tanrı olarak kutsanıyorduysa muhtemelen bu gezegenin de çift tanrısı olurdu. Bu arada güneşin yanında bir yoldaşı olduğuna dair haberleri internette görmüş olabilirsiniz. Bu rivayete göre Nemesis adlı bu yoldaş yıldız güneşe göre daha küçük. Fakat gelişmiş teleskop teknolojileriyle yapılan farklı dalga boylarındaki gözlemlerde öyle bir yıldızın var olduğuna dair hiçbir kanıt bulunamadı. Nemesis bilim kurgu senaryolarına ilham olmaya devam edebilir. Biz romantik gün batımı ve gün doğumunu aynı anda yaşadığımız yerden devam edelim. İki güneşi olan bir gezegende bu yıldızların doğup batmaları arasında birkaç saat fark olur. Sonuçta gündüz süresiyle belirgin farklılıklara yol açar. Milyarlarca yıldır gece ve gündüz süresine göre evrimleşmiş olan tüm canlılık bu koşullar altında tamamen farklı biyolojik özelliklere sahip olur. Çünkü en başta tüm besin zincirini etkileyen ve yeryüzündeki yaşamın ilk örneklerinden biri olan bitkilerin evriminde gün ışığı süresi son derece önemli. Özetleyecek olursak dengeli bir sistem olması koşuluyla çift yıldız etrafında yer alan yeryüzündeki yaşam oldukça ilginç olur. Gece gündüz süresinin farklılığı ve hızlı değişimleri sıcaklığı aniden değiştirebilir ve mevsimlerin de benzer şekilde hızlı değişmesine neden olabilir.
Geometrik bir sonuç olarak güneş tutulmaları farklı şekilde ama çok sık gözlenir. İki yıldızın ışığı biri diğerini örttüğünde yarıya düşer ve bu durum saatlerce sürebilir. Göreli olarak sıkça tekrarlanan bu olay yine mevsimler, atmosfer ve iklim üzerinde oldukça etkili olabilir. Daha şiddetli kasırgalar, okyanus akıntıları ve çeşitli doğa olayları görülmesi de oldukça mümkün. Yine geometrinin bir sonucu olarak kütle çekimi de payını alacak ve gelgit etkileri çok daha büyük olacak. Bu durumda deniz kabarmalarına göre uyum sağlamış bir şehirleşmeden bahsedilebilir. Hatta kim bilir, devletler tarafından denize girmek bile yasaklanabilir. İki güneşin olduğu sistemde yer atmosferinin bileşenleri de farklılık gösterebilir. Buna bağlı olarak güneş ışıklarının geliş açıları ve zamanlamaları atmosferde ilginç renklenmelere neden olabilir. Gün ortasında genel olarak mavi görmeye alışkın olduğumuz gökyüzü gün boyunca değişik renklerde görülebilir. Yaşamın devam edebildiği böyle bir gezegendeki en büyük değişiklik kültürel düzeyde olacaktır. Bugün yaşamlarımıza devam ederken farkında olmadan binlerce yıllık öğretileri, gelenekleri ve teknolojiyi kullanıyoruz. Tüm hayatlarımızı saatlere, dakikalara ayırıyoruz. Zamanı geldiğinde bayramları, doğum günlerimizi kutluyor, zamanı geldiğinde mevsimleri heyecanla yaşıyoruz. Tüm bunlar gökyüzünde yalnızca bir tane yıldız, bir tane güneş olduğu için böyle. Eğer iki tane olsaydı bildiğimiz her şey farklı olurdu. Gökyüzünde iki güneş görmüyor olabiliriz. İki güneşin neden olabileceği dengesizlikleri de yaşamıyor olabiliriz. Buna rağmen tek güneşle kurulan bu muazzam dengeyi bozmayı çok iyi başarıyoruz. Yaşamın oluşabilmesi için ne kadar hassas bir dengenin olduğunu görüyoruz. Özellikle son yıllarda değişen dünya koşulları bize bu dengeyi hatırlatan en büyük olgulardan biri. Gezegenimize verdiğimiz zarar geri dönüşü mümkün olmayacak biçimde bir şeyleri bozuyor. Dengeyi korumak ve bozulmasını önlemek bizim elimizde. Yeter ki harekete geçelim. Yörüngemizden savrulmadan bir sonraki videomuzda görüşene dek evrenin ardından koşmaya devam.